Peugeot 3008 ile birlikte Paris'teyiz. Peugeot 2009'da ilk olarak tanıttığı 3008'in ikinci nesliyle yanımda duruyor. Ve şu anda çok özel bir organizasyon kapsamında bu yeni aracı kısa süreliğine inceleme fırsatımız var. O yüzden lafı hiç uzatmadan aracın tasarımıyla başlayarak bildiğim tüm şeyleri sizinle paylaşacağım. Peugeot 3008 bir önceki nesliyle gerçek anlamda bir SUV'ye benzemiyordu. Kimilerine göre biraz daha MPV'ye benziyordu. Yerden yüksek bir hatchback gibi gözüküyordu. Fakat Peugeot tasarımcıları bu araçla gerçek anlamda bir SUV yapmış olduklarını net bir şekilde ortaya koyuyorlar. Aracın tasarımını inceleyecek olursak bir kere aynı aileden olduğu 308 ile benzer bir yüzü olduğunu görebiliyorsunuz. Bu farlarda çok net bir şekilde kendini belli ediyor. Tabii sonuçta bu bir SUV olduğu için yerden yüksek ve dik bir buruna sahip. Buradaki küt burunlu formda krom parçaların çok fazla belirgin olduğunu görüyorsunuz. Ayrıca aracın daha uzun olan kaputu da kesinlikle çok daha güçlü ve kaslı görünmesini sağlıyor yeni 3008'in. Burada ufak bir tane detay var sizinle paylaşmak istediğim. Farlardan başlayarak cama doğru ilerleyen bu krom parça Peugeot'un HX1 diye adlandırdığı konsept modelinde kullanılıyordu ve o araçtan alıp bu araca entegre edilmiş. Değişik bir form, göze fena gözükmüyor. Şimdi aracın profilini inceleyecek olursak 3008 bir önceki nesline göre 8 santim daha büyümüş. Bunu zaten baktığınız zaman da net bir şekilde görüyorsunuz. Tabii büyüme sadece aracın dışıyla sınırlı değil, aks mesafesinin de 6 santim büyümüş olması iç mekanda daha geniş bir yaşam olmasını gerektiriyor. Bakalım gerçekten de böyle mi? Gelin hep beraber bir arka koltuklarına bakalım. Yeni 3008'in arka koltukları kesinlikle çok ferah. Hatta bir öncekine göre burada 2 santimlik daha iyi bir diz mesafesi olduğu söyleniyor. Ki bunu gerçekten gözle bile görebiliyorsunuz. Burada bir karışa yakın bir diz mesafesi var. Baş mesafesinin de bir önceki nesline göre 4 santim genişlemiş olduğunu söylüyorlar. Ve sunroof olmasına rağmen, yani panoramik bir cam tavanla tavan biraz alçalmış olmasına rağmen yine de bir yetişkin olarak burada sorunsuzca oturmuş olduğumu görebiliyorsunuz. Peki 3. yolcu için nasıl bir alan sunuluyor? Burada neredeyse yok denecek kadar az ufak bir tane şaft tünelimsi bir parça var. Ama gerçekten bunu görmezden gelebilirsiniz. Arka yolcular için burada havalandırmaların sunuluyor olması da fena sayılmayacak bir özellik. Tabii aracın dış tasarımıyla ilgili söyleyeceklerimin bittiğini zannetmeyin. Çünkü profilden baktığınız zaman yeni 3008'de birkaç tane gölge oyunu olduğunu görüyorsunuz. Mesela bu kapının burasındaki çizgi ve onun biraz daha üstünde yer alan ve stop lambasına doğru uzayan omuz çizgisi kesinlikle 3008'e profilden baktığınız zaman sportif görünmesini sağlıyor. Ve tabii alttaki krom parçaların kullanıldığı marşpiyerlerle de bir SUV havasının pekiştirilmiş olduğu ortada. Peki aracın arkasında ne gibi değişiklikler var? Bir kere yani görmüş olduğunuz gibi zaten 3008'e arkadan baktığınız zaman bambaşka yepyeni bir 3008 görüyorsunuz. Burada bahsedeceğim tasarım detayları Peugeot'un artık imzası niteliğinde diyebileceğim bu aslan pençesi stop lambaları yeni 3008'de de kullanılıyor. Ve burada camın altında parlak siyah bir panelle birlikte kullanılıyor olması da tasarıma kesinlikle bir hareketlilik katmış. Peki yeni 3008'in bagaj kapağının arkasında acaba nasıl bir yükleme hacmi sunuluyor? Ona da hep birlikte bakalım. Bu elektrikli olan bagaj kapağını opsiyonel olarak alabileceksiniz veya üst donanım seviyelerinde, ama en alt seviyede standart olmadığını belirtmem lazım. Burada 520 litrelik bir yükleme hacmi sunuluyor. Bu değer bir önceki nesil 3008'den tam 90 litre daha geniş. Yani bu anlamda yeni 3008'in ailelerin beklentilerine çok daha iyi cevaplar verebileceği ortada. Ve ayrıca daha önemlisi 3008'in son derece alçak olan bu yükleme eşiği neticesinde eşyalarınızı buraya kolaylıkla yükleyebiliyorsunuz. Ve işte yeni Peugeot Aslan'ın direksiyonu başındayım. Ama ne yazık ki bu aracı kullanma imkanım yok. Burada sadece gördüklerimi sizinle yine paylaşacağım demin olduğu gibi. 3008'de Peugeot'un yeni nesil iCockpit'i kullanılıyor ve bu kokpiti zaten bundan sonra yenilenen birçok modelde görmeye başlayacağız. Ama bu araçta ilk defa görüyoruz ve çok dikkat çekici, çok sportif ve elegan tasarlanmış olduğunu söyleyebilirim. İnceleyecek olursak
Önümde 12.3 inçlik tamamen dijital bir gösterge ekranı yer alıyor. Bu tüm 3008'lerde standart olarak sunulan bir özellik. Bunun 5 tane farklı teması var ve bunu direksiyonun üstündeki tek bir düğme vasıtasıyla kendi zevkinize göre seçebiliyorsunuz. Gayet güzel, sınıfında yenilikçi olduğunu belirtmem lazım. Ayrıca burada 8 inçlik dokunmatik bir multimedya ekranı yer alıyor. Bunu da şu anda çok fazla kurcalama, deneme imkanım olmadı ama tecrübe ettiğim kadarıyla dokunmatiğinin hassasiyetinin gayet iyi olduğunu söyleyebilirim. Buradaki dokunmatik ekranın altında piyano düğmelerini andıran düğmeler kullanılmış. Farklı bir tasarım. Zor kullanıldığını zannetmiyorum. Çok kolay bir şekilde basıp istediğiniz şeyi seçebiliyorsunuz. Tabi burada en dikkat çekici olan öğenin şüphesiz vites topuzu olduğunu söyleyebilirim. Farklı bir tasarımı var ama ele çok iyi bir şekilde oturuyor ve gerçekten insanın motoru çalıştırıp D'ye alıp ilerlemek isteyesi geliyor. Neyse, onu şu anda yapamayacağız ama en kısa sürede yapmak için elimden geleni yapacağımı söyleyebilirim. Burada küçük eşyalarınız için de vitesin önünde gayet geniş bir yer var. Ayrıca burada gene küçük bir alan sunuluyor. Ayrıca 2 tane bardaklık ve çift açılan oldukça geniş bir kol dayamanın olduğunu söylemeden edemeyeceğim. Peki sürücüyü neler bekliyor? Bildiğiniz gibi Peugeot 208 ve 308 ile küçük direksiyon simidi kullanmaya başladı ve bu geleneği yeni 3008'de de devam ettiriyor. Bu araçta 2 kollu, yani alıştığımızdan daha farklı bir direksiyon simidi kullanılıyor. Hatta üst tarafının da düz yapılmış olması gösterge panelini direksiyonun üstünden çok rahat bir şekilde görmenizi sağlıyor. Ben açıkçası tabii ki aracı kullanmadım ama şu anki izlenimim neticesinde bunun gayet güzel olduğunu sizinle paylaşabilirim. Yeni 3008'de kullanılan malzemelerin kalitesi de gayet iyi. İşçiliklerinde de benim gördüğüm kadarıyla hiçbir sıkıntı yok. İç mekanla ilgili söyleyebileceğim son şey ise bu aracın sadece önden çekişli olarak satılıyor olacağı. Yani bu araçta Peugeot'un grip kontrol sisteminin gelişmiş bir versiyonu yine burada sunuluyor. Bunu kullanabileceksiniz ama 4 tekerlekten çekişli olmadığını belirtmem lazım. Aracın genel özellikleriyle ilgili bu kadar bilgi verdikten sonra hepinizin yeni 3008'in kaputunun altında ne motorlar sunulacağını çok merak ettiğini biliyorum. O yüzden sizi hiç bekletmeden neler olduğunu söyleyeyim. Öncelikle bu aracın kaputunun altında 1.2 litrelik turbo beslemeli tam 130 beygir güç üreten PureTech diye adlandırılan benzinli bir motor sunulacak. Bunu ister manuel şanzımanla isterseniz de otomatik şanzımanla alabileceksiniz. Eğer daha fazla güç istiyorsanız da 1.6 litrelik turbo beslemeli 165 beygir güç üreten motor da otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor olacak. Peki dizel motorlar neler? Dizel motorlarda ülkemize sadece 1.6 litrelik Blue HDI diye adlandırılan 120 beygir güç üreten üniteyi getirecek Peugeot Türkiye. Bunun da yine manuel şanzıman ve otomatik şanzıman seçenekleri sunuluyor olacak. Başta da söylediğim gibi yeni 3008'i çok özel bir organizasyon kapsamında burada Paris'te sayılı gazeteciyle birlikte inceledik. Bu otomobil ilk olarak Paris Otomobil Fuarı'nda izleyicilerin karşısına çıkacak. Yani siz şu anda şanslı Carvaiser izleyicileri olarak daha resmi tanıtımı yapılmamış bir otomobilin videosunu izliyorsunuz. Benim bu organizasyon kapsamında 3008 ile ilgili edindiğim ilk izlenimler kesinlikle çok pozitif. Yeni 3008'in eskisine göre çağ atlamış olduğunu net bir şekilde söyleyebilirim. Açıkçası bu aracı kullanmak, test etmek ve sizlerle paylaşmak için sabırsızlanıyorum. Umarım yılın 4. çeyreğinde bu araç ülkemize geldiği zaman ilk test edenlerden biri olur ve sizlerle paylaşırım. Görüşmek üzere.